Herkese selamlar dostlar. Bugün yine çok bomba bir yerdeyiz. Bomba gibi dememin sebebi şu arkamda gördüğünüz toplar değil tabii ki de. Burası gerçekten çok süper bir yer. Bodrum'dayız ve Bodrum Kalesi'ndeyim. Burası gerçekten bir kale. Şöyle göstermek istiyorum. Bodrum'a gelmişken Bodrum Kalesi'ni gezmeden olmaz. Burası ayrıca sualtı arkeoloji müzesi. Burada gerçekten Sencoğlu şövalyeleri yapmış ve burada yaşamışlar bir süre boyunca. Daha sonra Osmanlı tabii Rodos'u fethedince buraya da ele geçiriyor. Bodrum'da bildiğiniz gibi birçok ünlü yetişmiş. Herodot burada Bodrumluymuş. Halikarnas Boğaççısı, Zeki Müren de son zamanlarını burada geçirmiş. Osmanlı'nın izlerini de şuradan görüyoruz. Hemen size göstereyim. Burada gördüğünüz gibi Osmanlı arması var. Osmanlı tuğrası var. Buraya gelen işte mimarından, şövalyelerinden herkes armalarını koymuş. Şöyle göstereyim. Şurada da var mesela. Genelde haç şeklinde. Yani bayağı 270'in üzerinde arma olduğu düşünülüyor. Bunlar işte mimarın, orada yaşayan, zamanda yaşayan şövalyelerin armasını temsil ediyor. Mesela şu sağdaki, en sağdaki arma kale komutanı Aymer'in armasıymış. Kale içinde hem tarihi eserler, amforalar var, hem de Osmanlı'nın izleri var. Cami ve Türk hamamı gibi. Bu gördüğünüz sunaklar ise zamanında işte kurban kesmek, tütsü atmak, işte amaçla ölülerin arkasından gibi amaçlar için kullanılıyormuş. Detayları çok güzel gerçekten. Ben de Muğla'ya karayolunu yürümek için geldim. Arkadaşlarımdan bir gün önce geldiğim için Bodrum'a geleyim, gezeyim dedim. Buralarda size göstermiş oldum. Bunlar da Bozburun batığından çıkaran amforalar. Genellikle şarap, işte erzak gibi şeyler taşımak için kullanılıyormuş o zamanında. Kale tabii her dönemde işte depremlerden, savaşlardan dolayı tahribat görüyor. O yüzden de çeşitli iyileştirmeler, güçlendirmeler yapılıyor. Bayağı güzel olmuş şu anki haliyle. Camiden önce burası şakarmış ve altta da şakalmanca gidenlere ait mezar var. Deminden beri acayip sesler çıkıyordu. Meğersem tavus kuşundan geliyormuş. Müzenin bahçesinde bir tavus kuşu var bir tane. Burası dediğim gibi aynı zamanda Sualtı Arkeoloji Müzesi. Şu Yassıada, gördüğünüz gibi Yassıada civarında suyun altında bazen ters rüzgarlar esiyormuş ve altında sert kayalıklar olduğu için gemiler bunu fark etmeden dibini sürtüp batıyorlarmış. Yani o yüzden burada çok batık var. Batıklara çıkan eşyalar da burada. Yine amforalar, mutfak aletleri, sikkeler, kantar, işte balıkçılık aletleri vesaire, uğurdanlık gibi eşyalar bulunmuş. Ben aslında Muğla'ya karayolunu yürümeye geldim. İki arkadaşım da gelecek ama onlar ertesi gün geleceği için Bodrum'da ben de müzeyi gezeyim dedim bari. Bu arada yarın da onlarla buluşup karayoluna başlayacağız. Burası da Bozukkale batığından çıkan eserler var. Burada mortarya yani havan bulunmuş ilk defa ve küçük heykeller bulunmuş. Bu Ege ve Akdeniz bölgesinde bulunan ilk toprak heykeller olarak tarihe geçmiş. Burada eski bir ustura var. Bu kiliksler de zamanında şarap içmek için kullanılıyormuş. Şunlar eski taş baltalar. Şu da bir cımbız. Çok ilginç gerçekten. Arkadaşlar bu da katamaran. Bu gece kulübü aynı zamanda. Geceliğin insanlar buna biniyor ve katamaran denize açılıyor. Denizde bir kop oluyor. Aileyle gitmiştik zamanında, güzeldi baya. Mızrağı gibi balık avlamak için kullanılıyormuş. Bu da bir gemi batığı. Kale gezisi böyleydi arkadaşlar. Buraya gez bitmez. Ben size kısaca anlatmaya çalıştım. Şimdi devam edelim. Halikarnas Müzesi'ne geldim. Burası şu an ayakta değil ve çoğu yeri yıkılmış ama eskiden gördüğü şekilde şöyle göstereyim. Eskiden böyleymiş. Şurada bir maket daha var, temeli sanırım. Mozoles'in eşi Artemisia tarafından yaptırılmış burası. Ve Mozole kelimesinin kökeni de buradan geliyor. Burası kale, buranın tarihi kalenin tarihinden daha eski. Hatta burada yıkılan parça, depremde yıkılan parçaların bir kısmı kalenin yapılmasında kullanılıyor. O yüzden pek bir şey kalmamış. Dışarıda göstereceğim size. Pek bir şey kalmamış ama buranın tarihi daha eski benim. Şimdi dış kısımda böyle gerçekten dünya arkalarından birisi zamanında. Gördüğünüz gibi çok bir şey kalmamış.
Ayrıca ilginç bir bilgi olacak. Musallos da Artemis'in hem kız kardeşi hem eşiymiş. Burası da mezar odası ama tabi mezar odasında bildiğiniz gibi bizim ülkemizde mezarlara patlattıkları için bir şey kalmıyor. Şu kısımlar da kapalı zaten. Kanalizasyon sistemi ta o zamandan bile varmış gördüğünüz gibi. Burada sistemi yapmışlar arkadaşlar. Ama burası tam bir tapınak havası var yani gerçekten de şöyle direkt mezar odasına gidiyormuşsun gibi. Eski halini gerçekten çok merak ediyorum. Yani burası da Bodrum Kalesi kadar çok tarihi eser yok ama mutlaka bence kısa bir vaktinizi ayırın yani. Zaten yürüyerek gelebiliyorsunuz buraya. Bu da başka bir yere çıkmış bir mozaik. Eskiden zenginlerin evinde de böyle mozaikler yapılmış. Sonra burada sergilemeye başlamışlar. Şimdi mozaiklerine çıktım. Yani buraya kadar gelmişken Bodrum gazozunu içmeden olmazdı. Fena değil. Güzel tadı var. Hoş bir mandalina tadı var. Kalenin dibinden marina başlıyor böyle. Devam ediyor. Bence en güzel yerlerden birisi de marina. Çünkü burada bayağı bir tekneler var. Ve manzara çok güzel oluyor. Özellikle akşamları. Burada sahilde yürürseniz çok hoş görüntüler oluyor. Teknelerin altına ışıklar falan yanıyor. Şimdi fazla vaktimiz olmadığı için ben akşam size gösteremeyeceğim. Şimdi yine çok bomba bir yere geldik. Tam Bodrum kuş cennetine geldim. Güneş de batmak üzere. Hatta batıyor yavaş yavaş. Şurada kuşları görebiliyor musunuz? Şimdi biraz daha yakınlaşmaya çalışacağım. Şimdi burası da bir tuz gölü olduğu için şu sular çekilmiş ve şurada bilmiyorum beyaz beyaz görüyor musunuz? Tam net belli oluyor mu? Ankara'daki tuz gölü gibi tuz birikmiş ama burada çok ince bir tuz tabakası var tabii. Şimdi gelirken birçok kuş türüyle karşılaştım fakat isimlerini bilmediğim için size göstermem ya da hızlı geçtiler mesela. Şimdi uzaktan gördüğüm kuşlara yaklaşıyorum. İnşallah korkmadan çekebilirim, size gösteririm. Leyleğe benziyor sanki. Yoksa flamingo mu? İnternette okuduğum bilgiye göre burada 125 çeşit kuş türü bulunuyormuş. Ayrıca işte flamingo, meke, karabatak, yaban kazı gibi kuş türleri de varmış. Kuşlar ben yaklaşınca hafiften biraz daha gölün ortasına doğru kaçtı. Beni fark ettiler. Tam belli olmadı ama flamingoya bayağı benzettim yani. Çok yakın olmadıkları için tam seçemedim ama flamingoya benzettim. Ayrıca kıyıda şöyle bir tüy buldum. Şunu gördüğünüz gibi şu sağ tarafı pembemsi bak. Şöyle göstereceğim. Belki daha iyi edersiniz. Şu sağ tarafı pembemsi. Yani flamingo tüyüne benziyor ama bilemiyorum tabii ki. Buradan da yarın arkadaşlar Milas'a geçecek. Ben de oradan onlarda Milas'ta buluşacağım. Burası herkese açık bir doğal park yani. O yüzden giriş falan yok. İstediğiniz yerden girebiliyorsunuz. Fakat yürürken şöyle bazı yerler ıslak hala. Islak yerlere basıp batabilirseniz dikkatli olun. O yüzden bastığınız yere çok dikkat edin. Özellikle kuru olmasına dikkat edin. Yani bastığın yeri toprak deyip geçme tanı kardeş. Arka taraflar böyle dağlık arka tarafları. Ayrıca su kenarına çok yakın kamp kurmamaya çalışın. Çünkü geceliğin hayvanlar su içmeye gelebiliyor ve sizi rahatsız edebilir. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sabah oldu ve şimdi kuşların arka tarafından dolaşıp gitmeyi deneyeceğim. Biraz daha yaklaştım. Sanki beni görmemişler gibi. Bakalım çekebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, flamingoymuş gerçekten de. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Netlik bozuluyor mu? Şimdi flamingolar pembe rengini yedikleri yiyeceklerden aldığı için mesela burada o yedikleri besinler az olduğu için veya o renklik belirtini vermediği için tam pembe olmayabilir ama kanatları falan pembe gözüküyor. Gözü gözüküyor ama kamerada maalesef belli olmuyor. Bayağı bir grup var burada. Gölün kıyılarında böyle sığ sular var. Yani kuşların yaşaması için aslında çok güzel ortamlar. Zaten bayağı çekilmiş sanırım göl. Bir de burada yaşam alanları, gördüğünüz gibi burada bayağı bir deniz kabuklusu var. Şöyle göstereyim.
Daha gölün içine doğru bayağı her yer tavuk gibi yani. İçerisi daha zengindir. Ayrıca balık da var. Hazır görmüşken şunu da söyleyeyim. Burada mesela şu sazlıklar da var. Bunlar daha kısa biraz ama şunları mesela balık tutmak işte, barınak yapmak için vesaire kullanılabilirsiniz. Hatta burada değil de gerekli yeri zamanda. Arka tarafta, şu tarafta hafif bataklık gibi. Ama gayet canlı yani, güzel. Doğal hayat var. Tam ölmemiş. Burayı bitirememişler tam. Şimdi burada birkaç farklı tür daha var. Ama tam isimlerini bilmiyorum tabii ki. Herkese selamlar. Şimdi Milas'a geldim. Milas otogara gelmiştim. Otogardan da köy garajına geldim. Çünkü burada Bozala'na giden minibüs köy garajından kalkıyormuş. Şurası. Ama sadece günde bir tane varmış. Hemen yan tarafında da böyle tarihi eserler var. Yani elinizi sallasanız tarihi eserleri çarpıyor yani. Şimdi Uzunyuva Müzesi'ne geldik Milas'ta. Size etnografi müzesini göstereceğim. Milas Kolon'a göstereceğim. Burası etnografi müzesi. Zamanında kullanılan eşyalar burada sergileniyor. Kısaca hemen göstereceğim size. Şöyle kahve takımları, kahve. Yapmada kullanılan eşyalar. Şu tabii eski oda. Burada da Karea hükümdarlarını gösteren bir yazı var. Şöyle göstereyim. Okunuyor mu bilmiyorum. Müzenin içi bayağı güzel. Milas'ı zamanında Kral Hekatomnos yönetmiş. Yöneticilerinden birisi oymuş. Yani o Persler Milas'ı işgal ettikten sonra her yere bir vali gibi bir yönetici atıyormuş. Hekatomnos da onlardan birisiymiş. Burası 2010 yılı gibi keşfediliyor. Ve hala gördüğünüz gibi bayağı geniş bir alan kapsıyor. Hekatomnos'un mezarı da aşağıda ama şu an içeri girilmiyor çünkü tahribat çok dar ve tahrip edilmesinden korkuluyor. Şurada çok ilginç bir tane leylek şuraya yuva yapmış tam sütunun üstüne. Çok şanslı, şimdi leylek de geldi. Lahit tam o sütunun 13 metre altındaymış. Yakınlaşayım biraz. Şimdi burada bir müzenin içinde aslında birçok müze var. Burası da bir halı müzesi. Halı kilim müzesi. Hani halıların nasıl yapıldığı zamanında gösteriliyor. Nenem böyle kilim yapardı, hatırlıyorum. Ayrıca burada da halıların kök boyasıyla nasıl renklendirildiği anlatılıyor. Şurada mesela ceviz kahverengi veriyormuş mesela. Zeytin yaprağı sarı kahverengine, kekik yeşil sarı gibi renkler veriyor. Tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Burada mesela yünden nasıl iplik elde edildiği gösteriliyor. Yünü şöyle döndürerek ip haline getiriyorlar. İpleri de halılara konuluyor. Güzel anlatıyorlar ya, çok hoşuma gitti. Tabii Milas'ta Efe'lerin giydiği kıyafetleri görmesek de olmazdı. Burada da Milas halıları sergileniyor üst katta. Her motifin tabii bir ismi var, işte Jingle'lı, Göbekli vesaire, Gelinli gibi farklı isimleri var. Şimdi Milas'ta gezeceğiniz yerler arasında Baltalı Kapı ve Gümüşkesen yol anıtı var. Onu da şöyle göstereceğim. Şurada inşaat olduğundan dolayı içeri almıyorlar. Uzaktan çekebiliyorsun ancak. Milas'ta gösterebileceğim yerler buralar. Şimdi otobüse gideceğiz. Şimdi burası köy garajı. Köy garajından Bozala'na saat 5'te kalkıyor sadece. O yüzden işe kadar bekledik burada. Şimdi gideceğiz.